Hayatta en çok gitmek istediğim yerlerden biri Mars. Tabii bu şimdilik pek mümkün görünmüyor. Hayatta en çok gitmek istediğim ikinci yerse Antarktika. Özellikle de Antarktika'nın belli bir bölgesi. Neresi olduğunu az sonra size ayrıntılarıyla birlikte açıklayacağım ama bu mümkün mü? Çünkü bazıları Antarktika'ya gitmenin yasak olduğunu iddia ediyor. Antarktika dünyanın en enteresan yerlerinden biri. 7. kıta olarak biliniyor ama büyüklük olarak aslında 5. sırada. Çünkü Avustralya'nın neredeyse 2 katı ve Avrupa'dan daha büyük. Dünyanın en soğuk yeri olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Aynı zamanda dünyanın en rüzgarlı ve en kuru yeri. Evet, kuru diyorum. Aslına bakarsanız teknik olarak Antarktika bir çöl. Hatta bir yeri var ki oraya 2 milyon yıldır hiç yağmur yağmamış. Dünyanın en kuru yeri. Ve işte ben oraya gitmek istiyorum. McMurdo Kuru Vadileri adındaki bu 4800 kilometrekarelik alanda kar bile yok. Bunun sebebi Antarktika'da görülen katabatik rüzgarı. Antarktika'nın üstündeki atmosferdeki soğuk hava 10.000 metre birden dikey olarak alçalınca işte bu soğuk rüzgarlara sebep oluyor. Bu rüzgarlar kuru vadide zaman zaman saatteki hızı 320 kilometreye varan bir hızda esiyor ve bölgedeki tüm nemi alıp götürüyor. Bilim insanları bu bölgede yüzlerce yıl önce ölmüş ve mumyalaşmış hayvanlar buldular. Neredeyse daha dün ölmüş gibi gözüküyorlar. Bilim insanları oralara gidebilmişler ve böylesine güzel keşifler yapabiliyorlar. Peki biz sıradan insanlar oralara gidemez miyiz? Bundan tam 200 yıl önce 1818'de gidemezdiniz. Hatta Antarktika'ya gitmek yasak mı sorusunu bile soramazdınız. Çünkü böyle bir kıtanın varlığı bilinmiyordu. Bakın bundan değil 200-400 yıl önce bile Mars'a gidilebilir mi diye bir soru sorabilirdiniz. Çünkü binlerce yıldır Çinlilerden Iraklılara kadar çeşitli astronomlar tarafından sürekli olarak izlenen bu gezegen 1610 yılında Galile tarafından teleskopla kutuplarına kadar gözlemlendi. Ama o sırada aynı Galile içinde yaşadığı gezegenin 5. büyük kıtasından haberdar bile değildi. Gerçi böyle bir kıta olması gerektiği hakkında teoriler, efsaneler vardı ama 1820 yılında Ruslar tarafından düzenlenen bir ekspedisyona kadar bu kıtayı gören, bilen hiç kimse olmadı. Kıtanın içindeki Güney Kutup noktasına ise neredeyse bir asır sonra 1911'de ayak basılabildi. Ay'daki ilk adımlarımızdan sadece 58 yıl önce. Dolayısıyla hakkında çok az şey bildiğimiz bir yer burası. Ve İnsanlar olarak bir şey hakkında ne kadar az bilgimiz varsa maalesef o kadar çok fikrimiz olabiliyor. Fikrimizin olması iyi güzel de komplovari bir takım teoriler de ileri sürülebiliyor. Artık gizemli devasa objeler, piramitler mi istersiniz? Uzaylılara ait üsler mi? Hemen her türlü fantaziye ait en popüler coğrafyalardan biri ola geldi Antarktika bu kısacık keşfedilmiş ömründe. Tabii dünya düz olduğu için aslında onun etrafını, çevresini sarmalayan karlarla kaplı doğal bir engel, bir sınır olduğunu iddia edenleri de tabii ki atlamamak lazım. İşte tüm bu komplo teorilerinin ortak noktası orada gizemli bir şeylerin olduğu ve o gizemli şeylerin birileri tarafından bizden saklanmaya, gizlenmeye çalışıldığı, dolayısıyla da oraya gitmenin yasak ya da imkansız olduğu. Bu iddianın ikinci kısmı tümüyle yanlış. Antarktika'ya gitmek yasak değil. Hatta oraya gitmek için vize almanıza bile gerek yok. Çünkü Antarktika içinde bir ülke olmayan tek kıta. Siyasi olarak hiçbir yere bağlı değil. Tıpkı Ay gibi ya da Mars gibi. Gidersek hepimize ait, gitmezsek hiçbirimize. Yani orada bir kıta var. Gitmesek de, görmesek de o kıta bizim kıtamızdır diyemiyoruz. Peki gidersek bize ait olur mu? Birkaç yüzyıl önce kolonileşme çağında ülkeler gittikleri yerlerin kendilerine ait olduğunu çok da rahat bir şekilde iddia edebiliyordu. Nitekim kolonileşme çağı sonrasında bile 1900'lerin başında İngilizler keşifler yaptıkları için Antarktika'ya sahip çıkmaya çalıştılar. Tabii ardından Fransa, Norveç, Almanya ve daha pek çok ülke biz de keşif yapıyoruz, o zaman bizim de hakkımız var iddiasında bulundu. İşte bu hak iddiaları ve çekişmeler 20. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. Ta ki 1956'ya kadar. O yıl
Yeryüzünün en son keşfedilen topraklarından bir başkası üzerinde kurulmuş olan Yeni Zelanda, bu kıtanın Antarktika'nın bir dünya toprağı olması gerektiğini söyledi. İyi ki de söyledi. 1959'da pek çok ülke bir araya geldi ve Antarktika Anlaşması'nı imzaladı. Şu anda Türkiye de dahil olmak üzere toplam 53 ülke bu anlaşmaya taraf olarak imza atmış durumda. Buna göre kıtada askeri faaliyet yapamazsınız. Madencilik yapamazsınız. Nükleer faaliyet yapamazsınız, aklınızda olsun. Sadece bilimsel araştırmalara izin veriliyor. Ve doğanın kirletilmemesi için de özel bir takım kısıtlamalar ve kurallar getirilmiş durumda. Tuvalet kuralları bile koymuşlar. Küçük 50 kuruş, büyük 1 lira. Değil tabii ama İnsan dışkısının doğaya vermesi muhtemel zararları en aza indirgeyebilmek için ciddi ve maliyetli bir takım düzenlemeler getirilmiş durumda. Ama bu anlaşma, Antarktika Anlaşması, kimsenin hangi milliyetten olursa olsun kıtaya gelmesini yasaklamıyor. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerine gidebilirsiniz Antarktika'nın, hatta Güney Kutup noktasına bile. Peki madem bu kadar kolay ve dünyada en çok gitmek istediğin yer, niye gitmiyorsun diye sorabilirsiniz. Bunun sebebi çok açık ve biraz da duygusal. Polar Cruises şirketinde tanıdığı olan var mı? İndirimli bilet bakıyorum da. Yılın herhangi bir zamanında Antarktika'da en az 1000 kişi yaşıyor. Bunların çoğu araştırma yapan bilim insanları. Bu arada bilimsel araştırmalar konusunda Türkiye'de geçen yıl önemli bir adım attı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görevlendirilmesiyle İTÜ'nün Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün eşgüdümünde 9 kişilik bir araştırma heyeti gitti oraya. Umarım en kısa sürede kalıcı bir araştırma istasyonu da kurulabilir. Aslına bakarsanız Antarktika'ya giden ilk Türk 1967 yılında Profesör Doktor Atok Karaali olmuş. Orada eksi 80 derece gibi son derece zorlu koşullarda bilimsel araştırmalar yaptığı yere Kara Ali Kayalıkları adı verilmiş. Antarktika'da Türk adı taşıyan başka bir yer de İnan Tepesi. Şu anda Koç Üniversitesi rektörü olan Profesör Doktor Ümran İnan, dünyanın iyonosfer ve atmosfer fiziği konusunda önde gelen uzmanlarından biri. Ben dünyanın yakın uzayını incelerken istasyonlarımı, ölçüm aletlerimi Antarktika'ya koymam, dünyanın başka hiçbir yerinde yapamayacağım bazı avantajlar sağlıyor bana. Dolayısıyla biz bu ölçümleri yapmak için Antarktika'ya gidiyoruz. Antarktika'yı incelemek için değil, Antarktika'yı bir balkon olarak kullanmak için gidiyoruz. 1980'li yıllarda Stanford Üniversitesi'nde bir profesörken Antarktika'nın atmosferiyle ilgili yaptığı bilimsel çalışmaları nedeniyle oradaki 2451 metre yüksekliğindeki bir tepeye İnan Tepesi adı verilmiş. Nerede olduğunu merak ediyorsanız Google Maps'e girin ve İnan Peak diye yazıp aratın bakalım. Buldunuz mu? O zaman şimdi size benim gitmek istediğim yeri göstereyim. İnan Tepesi'nden biraz daha yukarı çıkın. Çıkın. Yaklaşık 100 kilometre kadar kuzeyde bir karaltı göreceksiniz ve nereden çıktı bu karaltı diye düşüneceksiniz. Böyle bembeyaz karlar ve buzlarla kaplı kıtada kapkaranlık bir yer. İşte oralar McMurdo Kuru Vadileri. Peki neden bu hayatta en çok gitmek istediğim ikinci yer orası? Çünkü çok gizemli. Ama bol bol komplo teorisi üretilecek cinsten bir gizem değil bu. Üzerinde araştırma yapılası, o topraklarda yürünesi bir gizem. Dünyanın en kuru ve en soğuk toprakları buralar. Hatta 2016'da yayımlanan bir araştırmaya göre yeryüzünde mikrobik hayatın bile olmadığı ilk ve tek yer burası. O yüzden bilim insanları dünyada Mars'a en çok benzeyen bölge olarak ilan etmişler. Yani en çok gitmek istediğim yere en çok benzeyen bölge. Mars'a şimdilik gidemiyorum ama en azından dünyada oraya en çok benzeyen yere gidebilme ihtimalini seviyorum. Antarktika'da dünyanın ucu ya da bizden saklanan uzaylılar henüz bulunamadı ama orada uzayda yaşam konusunda araştırmalar yapılabilecek çok ideal bir ortam bizleri bekliyor. Üstelik gitmek de yasak değil, hayal etmek de, düşünmek de. Bilimsel araştırmalar yapabilmek için önümüzdeki tek engel kafalarımızda. Antarktika'ya gitmek değil, orayı kolonileştirmek yasak. Bilimsel araştırmalarla fethetmek serbest. Eğer önümüzdeki tek engeli, yani kafalarımızdaki o engeli kaldırmayı başarabilirsek, belki de bir gün İnan Tepesi'nin 100 kilometre kuzeyindeki o gizemli toprakların bir yerlerine içimizden birilerinin adı verilir, kim bilir.